Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, Hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkür Nasılsınız ederim. hocam? Teşekkür ederim. iyiyim. Sizler Tekrar sizi görmek nasılsınız? çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri görmeme memnun oldum. Çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum hemen. Genital estetik nedir? Kimlere uygulanır? Genital estetik, kadınlarda dış genital bölgenin cerrahi veya kozmetik yöntemlerle eski haline döndürülmesi veya idealize edilmesi, hastanın isteği doğrultusunda uygun bir hale getirilmesi işlemidir. Genital estetikte dış genital bölge dediğimizde dıştaki büyük dudaklar, yani bizim labium majör dediğimiz, içteki küçük dudaklar, labium minörler, vajina, orta ve üstte klitoris, aynı zamanda dış genital bölgenin tepesini oluşturan mons pubis'in estetiğinden bahsediyoruz bizler. Buraların hastanın başvuru şekline göre, başvuru şikayetine göre cerrahi olarak veya tercihen de kozmetik olarak düzeltilmesi işlemlerini yapıyoruz. Peki, yani yanlış telaffuz etmek istemiyorum, okuyacağım. Labioplasti ve vajinoplasti nedir? Başka hangi uygulamalar yapılır? Labioplasti dediğimiz şey bizim kadın dış genital organlarında, labium dudak demek aslında. Sağda ve solda ikişer tane dış kısımda dış dudaklar ve içeride iç dudaklar olmak üzere toplam 4 adet dudaklar mevcut. Labioplasti dediğimiz şey de bu dudakların uygun boyuta getirilmesi hali, cerrahi olarak düzeltilmesi hali. Hasta bize ne şikayetle başvurur ve biz bu düzeltmeleri yaparız dersek, dış dudaklarda görüntüde oransal olarak hastanın daha önce aldığı kiloları vermesine bağlı olabilir veya geçirmiş obezite cerrahisine bağlı olabilir. Hastalarda oradaki yağ dokunun kaybına bağlı çökmeler görülebiliyor veya hasta bir travma geçirmiş olabilir, cerrahi geçirmiş olabilir. Buna bağlı eşitsizlikler görülebilir. Aynı zamanda iç dudaklarda da yapısal olarak normalden büyük olma hali görülebilir veya eşitsizlikler birinin diğerinden büyük olması hali görülebilir. Bizler bunları düzeltme ameliyatlarını yapıyoruz. Hastanın başvuru şikayetlerinde iç çamaşırı giydiğinde sürtünme olabiliyor. Dar bir pantolon giydiğinde, tight giydiğinde dış kısımdan belli olma veya aynı şekilde sürtünmeye bağlı rahatsızlık hissi, sık enfeksiyon geçirme gibi şikayetler olabiliyor. Bunlara bağlı da bizler iç dudakları küçültüp uygun boyutlara getirip aynı zamanda gereklilik halinde de dış dudakları hastanın kendisinden alınan yağ dokusuyla doldurabiliyoruz veya normal yüz bölgesine uygulanan hyaluronik asitle de dolgu işlemlerini yapabiliyoruz. Peki iyileşme süreci ne kadar bu işlemin? Bir de tekrar eski haline döner mi? İyileşme süreci şöyle, aslında bizim tıbbi olarak bildiğimiz, geçirilen tüm cerrahi işlemlerde iyileşme süreci ilk olarak yani cerrahide 6 haftadır. Çünkü kullandığımız sütür dediğimiz ip olarak çevirirsek materyallerin erime süresi ortalama 6 hafta. Bizler hastamızın ilk olarak cerrahi sonrasında ilk 3 günde bir buz uygulaması öneriyoruz. 2-3 saatte bir aralıklı olarak uygulanan dış genital bölgeye. Sonrasında ödem giderici ödegüler solüsyonları kullanabiliyoruz. Bunları da genelde ilk 3 gün ila 1 hafta arasında kullanıyorlar. Hafif bir ağrı şikayeti olabiliyor. Onun dışında başka uygulamalar önermiyoruz. Ve ilk kontrolümüzü 2 haftada yaptığımızda aslında ödemin büyük çoğunluğu çözülmüş oluyor. Fakat ideal görünüm ve dikişlerin tamamen erilmesiyle ortaya çıkacak görünüm 6 haftada aslında karşılaştığımız görünüm oluyor. Tekrar geriye dönme olabilir mi dediniz? Hasta bir travma geçirmezse veya yeniden hızlı bir kilo artışı, yani obezite diyebileceğimiz düzeyde bir kilo artışı ve verişi olmazsa veya cerrahi sonrasında tekrar bir normal vajinal doğum gerçekleştirmezse aslında bir geriye dönüş beklemiyoruz. Cerrahi çözüm olduğu için, cerrahi ameliyat uygulandığı için kesin bir çözüm oluyor aslında. Eski haline kolay kolay Eski haline dönmüyor. Evet, sadece eğer dış dudaklar için kullanılan dolgu malzemesi yağ dolgusu değil de hyaluronik asit uygulanmışsa sonuçta o vücutta belli bir süre sonra emilim ve eski hacmini kaybetme olabiliyor. Hani tamamen kaybolmasa da dış dudaklar için eski hacmini belli bir süre sonra kaybedebilir diyebiliriz. Hani orada öyle bir ayrıntı var, onu söylemekte fayda var. Daha önceki sorunuzda vajinoplastiyi atladım. Vajinoplastide ondan bahsedelim. Vajen dediğimiz şey aslında bizim kadın iç organlarından rahmin dışarıya açıldığı ara bir geçiş organ diyebiliriz. Vajina aslında normalde oldukça esnek bir yapı. Normalde çocuğun doğduğu bir yer aslında. Fakat doğumda
herhangi bir travma olmasa da doğumun kendisine bağlı o bölgeyi destekleyen bağ dokular, fasya dediğimiz dokular zedelenebiliyor. Veya epizotomi uygulanmışsa hastaya, yani doğumda bir kesi açılmışsa normal doğumda, o durumda da yine oradaki bağ dokuda zedelenme olabiliyor. Hastanın kronik hastalıkları varsa bu süreç iyileşmesi daha zor hale gelebiliyor. Veya hasta yine aynı şekilde bir obezite problemi olmuşsa, hızlı bir kilo almış ve sonrasında vermişse, sonuçta bunlar karın içi basıncını da değiştirdiği için o bölgedeki bağ doku, kas doku da harabiyete sebep olabiliyor ve buna bağlı biz vajinada yapısında bozulmayla karşılaşabiliyoruz ve hastalar bize cinsel ilişkiye girdiklerinde hissetmeme, aynı şekilde partnerinin de hissedememesi şikayetiyle başvurabiliyorlar. Onun dışında ilişki esnasında vajenden gaz gelmesi, vajenden ses çıkması, geçmeyen, enfeksiyon değil ama yoğun akıntı. Çünkü vajina genişlediği için arka bölgedeki o bollaşan alanda hasta yatarken akıntı birikiyor ve hasta ayağa kalktığı zaman bir anda yoğun bir akıntıyla karşılaşabiliyor. Hastalar bize bu gibi şikayetlerle başvurabiliyorlar. Bizler de yaptığımız vajinoplasti ameliyatlarıyla o bağ dokuyu onarıp vajini eski olağan haline elimizden geldiğince döndürüyoruz. Ve sonrasında yine dediğim gibi hasta tekrar bir normal doğum gerçekleştirmezse eski haline dönmesini beklemiyoruz aslında. Peki cinsel haz ve uyarılma üzerindeki etkileri nelerdi? Cinsel haz ve uyarılma aslında kadın dış genital bölgesindeki labium minörler dediğimiz, yani iç dudaklar ve onun hemen tepesinde yer alan klitoris dediğimiz organdan kaynaklanıyor. Yani beyinsel istek ve arzunun uyarılmanın haricinde fiziksel uyarım kadının genital bölgesinde bu alanlarda aslında mevcut. Aynı zamanda da vajin girişinin üst noktası da zaten klitoris dediğimiz o organın alt bölgesine denk geldiği için cinsel uyarılma buralardan gerçekleşiyor. Ve biz yaptığımız genital estetikte bu klitorisin üzerindeki hood dediğimiz klitorisi örten tabiri caizse şapkayı da eğer normalden fazla örtüyorsa klitorisi, yani uyarılmasına engel olacak düzeyde örtüyorsa o şapkadan da bir miktar çıkartıyoruz ve uygun boyuta getiriyoruz. Bu durumda cinsel istek, yani cinsel uyarılma bozukluğu olan, ilişkide haz alamayan hastalarımızın da aslında bu problemini çözmüş oluyoruz. Labium minörlere gelince, yani küçük dudaklara da zaten hiçbir zaman 0 santim olacak şekilde bir ameliyat gerçekleştirmiyoruz. Yani minimum 1 santim, hatta 1-2 santimdir ideali bir dudak uzunluğu olması gerekiyor ki hem damarlanma zaten o hattadır. Yani iç dudakların beslenmesi ve damarlanma o alandadır. Ve dolayısıyla biz o alanı bıraktığımız için cinsel uyarılma ile ilgili, zevk alma ile ilgili negatif anlamda herhangi bir şeyle bu ameliyatlar sonrasında karşılaşmıyoruz. Aksine cinsel uyarılmada, cinsel zevk almada problemleri olan hastalarımızda olumlu anlamda iyileşmelerle karşılaşıyoruz. Peki bu genital estetik için başvuranlarda belli bir yaş ortalaması var mı? Tabii, yani genital estetiğin yapılabilmesi için öncelikle kadınların ergenlik döneminin, adolesan döneminin tamamlanmış olması gerekir. Çünkü hem dış genital organların gelişiminin tamamlanması gerekmekte, aynı zamanda yasal olarak da zaten sınırların oluşması gerekiyor. Yani en azından 18 yaşı geçmiş olması gerekiyor. Fakat artık günümüzde biliyoruz ki bizim ergenlik dönemi, adolesan dönem dediğimiz dönem 21 yaşa kadar uzadı. Aslında 21 yaşında tam anlamıyla ergenlik tamamlanmış oluyor. Dış genital bölgedeki yapılar tam anlamıyla oluşmuş oluyor. Ve biz bu nedenle özellikle ergen grubunda en sık karşılaştığımız şey çok zayıf olanlarda işte içteki labium minörlerin, yani iç dudakların dış dudaklara göre daha büyük görünmesi onları rahatsız ediyor. Bazen eşitsizlikler olabiliyor yapısal olarak dediğimiz gibi. Onlar yine ergen bireylerimizi rahatsız edebiliyor ve bu nedenle bize çok başvuru oluyor. Ama onlara da ilettiğimiz şey gerçekten en azından bir 21 yaşa kadar beklemeleri, hiç değilse 18 yaşa kadar beklenmesi dediğim gibi, dış genital bölgenin gelişiminin tamamlanması. Fakat üst limit için herhangi bir şey söylemiyoruz. Hastanın ihtiyacı olduğu müddetçe bu cerrahi gerçekleştirilebilir. Sadece burada da hastaya şunu belirtmekte fayda var. Bu cerrahiden sonra, özellikle vajinoplastiden sonra hastaya dediğim gibi normal doğum gibi bir planı varsa tekrar aynı şikayetlerle karşılaşabileceğini, vajinada tekrar halk tabiriyle bollaşma diyelim veya ilişki esnasında gaz gelmesi, ses gelmesi gibi şikayetlerin olabileceği noktasında uyarmakta fayda var. Çünkü aynı travma tekrarlayacaktır doğumda.
Peki hocam şunu sorabilir miyim? Genelde uygulamaları estetik amaçlı mı yapıyorsunuz yoksa bu saydığınız şikayetlere bağlı mı yapıyorsunuz? Her iki sebep için de yapılabiliyor aslında. Hastayı bir bütün olarak tabii ki değerlendiriyoruz. Yani hasta bize geldiğinde bazen diyor ki ben görüntümden memnunum, hiçbir şikayetim yok. Tek gelme şikayetim benim ilişkide gaz çıkıyor, ses geliyor. Yani bunun da bir adı altı, evet estetik ama aslında tıbbi bir gerekliliği var. Yani biz hastanın muayenesini yaptığımız zaman gerçekten özellikle girimden sonraki arka kısımda, arka 2/3'te ciddi bir çukur bir alan görüyoruz. O bölgedeki bağ dokunun tamamen fonksiyonunu yitirmiş olduğunu görüyoruz. Bu nedenle tıbbi gerekliliklerle yapabiliyoruz. Onun dışında hastalarımız bazen bize dış genital bölgemdeki kalabalık görünümden rahatsız oluyorum diye gelebiliyor. Kendimi bu anlamda özgüvenli hissetmiyorum. Eşimle ilişkiye girerken aydınlık bir ortamda giremiyorum. Karanlık bir ortamda girmeyi tercih ediyorum. Eşimin genital bölgemi görmesini istemiyorum gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Bu durumlarda da tabii ki daha estetik, düzeltici ameliyatlar ama dediğim gibi yine de bir idealize bir aslında vajina yok. Hasta eğer kendi dış görünümünden mutluysa, memnunsa hiçbir şey yapmaya da biliriz. Burada hastayla iyi bir fikir alışverişinde bulunmak lazım ve ona cerrahi sonrasında tam olarak ne olacak onu da iyi bir şekilde iletmek lazım aslında. Cerrahiden sonra yani tamamen ortadan kalkmış bir iç dudaklar beklememeli. Çünkü bu da daha öncesinde bahsettiğim gibi cinsel ilişki esnasında haz almasını, uyarılmasını zorlaştıran, onu negatif anlamda etkileyecek bir durum olur. Bu anlamda da hastayla etkin iletişimle aslında ortak bir karar veriyoruz. Çok çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top ile genital estetikle ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.